Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz çok şık altıgen motif modelini çalışacağız. Yapımı gerçekten çok kolay, çabuk ilerleyen bir model. Daha önce bu modelin kare halini sizlerle birlikte çalışmıştık ve sizler de çok beğenmiştiniz. Geçen gün kanalımda gezerken hemen karşıma çıktı. Dedim ki bu model çok beğenilmişti. Benim de çok sevdiğim bir model. Neden bu modelin altıgen ve beşgenini çalışmayalım? Ve hemen işe altıgen motiften başlamak istedim ve ortaya gerçekten muhteşem bir şey çıktı. Umarım sizler de beğenirsiniz. Özellikle tersini de göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel. Hem önü hem tersi gerçekten çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Muhteşem bir model. Bununla neler yapabiliriz derseniz özellikle yelekler, hırkalar muhteşem olur arkadaşlar. Altıgen hırkalara muhteşem olur. Zaten ilerleyen günlerde bu modelden hırka yapmayı düşünüyorum. Beşgen motifiyle beraber çalışacağız. Onunla da çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Kullandığım ipler koton ipler arkadaşlar. Düz renk ve batik renk kullandım. İki renk kullandım. Sizler fıstıklarını tek renk yapabilirsiniz. Her sırayı rengarenk yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Boyutlarını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ numarası kullanabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Arkadaşlar, videoların devamlılığı için bu videoyu beğenip yorum yazmanız benim için çok önemli. Ve de hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet. Öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum ve tığımı halkanın içinden geçirip kapatıyorum. Burada 1-2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum ve halkamın içine toplamda 3 tane ikili trabzan yapıyorum çektiğim zincirle birlikte. Arada 2 zincirim var. Ve yine 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde toplamda 6 tane grup yapacağız. İkinciyi yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Ve yine 3 tane ikili trabzan. 2 3 2 zincir. Ve bu şekilde toplamda 6 grubumu yapıp hemen dönüyorum. Toplamda 6 grup yaptım. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 ikili trabzan, 2 zincir şeklinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 grup yaptım. Şimdi burada arada zincir çekmiyorum. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine batıyorum. Ve ikili trabzan yaparak buraya da 2 zincir çekmiş sayıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. Hemen sihirli halkamın ipini şöyle kuvvetlice çekip ortayı kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Biraz daha çekeceğim ve bu sihirli halkayı düğümleyerek sabitleyeceğim açılmaması için. Daha sonra ipimi saklıyorum. Bunu başta yapın ki hem elinizde karışmasın bu artık iplik, hem de açılma yapmasın. Ben şöyle üstün körü sakladım. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Hemen batik ipime geçiyorum. Bunu tek renkte yapabilirsiniz. Tek renkte de başlangıcı hep bu şekilde arkadaşlar. İpimi sabitliyorum. Herhangi bir grubun şöyle birinci değil ikinci boşluğuna, bakın ilk boşluğu da diyebiliriz bunu. Bakın bu grubun ilk boşluğuna batıyorum
ve sabitliyorum. Şöyle istediğiniz gibi renk renk yapmak istiyorsanız her bir sıranın başlangıcı bu. Burada hafif ilmeğimi uzatıyorum. Tığın başını doladım. Burada ikinci trabzanın beline şu şekilde dolayıp fıstık yapıyorum. Dörtlü bir fıstık. İlmeği uzattım. 1 2 3 ve 4. Fıstığı kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle arkasındaki ikinci boşluğa batıp, hatta şu ilmeği de alayım, arada yürütmüş olayım. Kapatıyorum. Burada 2 zincir çekiyorum. Hemen karşıya geçiyorum. Bakın, hemen şu araya battım. Sık iğnemi yaptım. Tığın başını doladım ve ikinci trabzanın beline dolayarak, şöyle uzatarak fıstık yapıyorum. Dörtlü bir fıstık yapıyorum. Aynı trabzanın beline dolayarak. Fıstığı kapattım. Bir zincir çektim ve hemen arkasındaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. Geçişim 2 zincir ve hemen yanındaki grubun şöyle ilk boşluğuna battım, 2 trabzan arasına. Tığın başını doladım. Bakın, birinci değil, ikinci trabzanın beline doladım ve fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4. Bir kere de kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve arkadaki boşluğa sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir, hiç köşelere dokunmuyorum. Hemen önümdeki ilk trabzanın boşluğuna battım. Sık iğne ile kapattım. Tığın başını doladım. Hemen ikinci trabzanın beline şu şekilde dörtlü trabzanımı yaptım, kapattım. 2 zincir ve bu şekilde devam ediyorum. Şöyle bu sırayı bitirmek istiyorum sizlerle beraber. Şu ilmeği de nasıl atladığımı göstermek istiyorum. Şöyle 3 oldu zannedersem ve 4. Kapattım. Hemen arkadaki ilmeğe boşluğa battım, sık iğne. Bakın, şu ilmeği hemen şöyle kenara çekiyorum. 2 zincir çekiyorum ve hemen buradaki ilk boşluğa battım ve hemen fıstık yapıyorum. Eğer tek renk yapacaksanız ipinizi hiç kesmeye gerek yok. O da çok güzel zaten. Hiç kesmeden istediğiniz boyuta kadar devam edebiliyorsunuz. Bu son sırada, sıranın sonunda 2 zincir çektim. Bakın, ilk bölüme şu şekilde batıyorum. Kaydırmayla sabitliyorum. Şu şekilde de yapabiliriz. Hemen fıstığın tepesine de batabiliriz. Burası çok da önemli değil. Şu şekilde. Bir zincir çektim. Bu ilmeği uzatıyorum. Şey gibi düşünebiliriz. Hanım dilendi modeli gibi, ama bu 2 renkten, 2 sıradan oluşan bir model olarak düşünün. Şimdi bakın, burası benim köşem. Hemen burada bir zincir çekmiştik zaten. 2 zincir çekiyorum. Şöyle yapalım. Öncelikle şöyle sık iğne ile başlayalım. Buraya 2 zincir çekelim. Daha sonra çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan. Köşenin ilk yarısını yaptım. Şimdi ara zincirim bir zincir olacak. Köşe zincirlerim 2 tane. Hemen boşluğa geçtim. Bakın, boşluk hemen zaten önümde görünüyor. Hemen buraya 3 tane ikili trabzan.
Hemen köşede 2 zincir. Aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincirim var. Hemen diğer köşeye gidiyorum. Şu ipimi de şöyle arkadan şuraya çeviriyorum. Tığın başını doladım. Hemen bakın. Zaten şöyle 2 fıstık arası köşe. Hemen burada da 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan, bir zincir, diğer köşeye geçiyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Burada yine bir zincirim var ve burada yarım bıraktığım köşeyi tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Burada yine aynı yöntemle kapatacağım. Tığın başını doladım. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle iplerim karıştırmasın diye çeviriyorum. Bakın. Diğer ipim hemen şurada. Yani şu köşeden başlayacağım. Hemen birinci değil. Şöyle 2 ile 1'in arasındaki boşluktan şöyle de yapabiliriz. Bakın ilmeğimi hemen şuraya batıyorum. Ve buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bakın. Tığın başını doladım. Ve yine fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 2 3 ve 4. Kapattım. Bir zincir. Hemen arkasındaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Şimdi karşıya köşeye geçmek için sadece bir zincir. Hemen ilk trabzanın boşluğuna battım. Sık iğne ile sabitledim. Tığın başını doladım. Bakın ikinci trabzanın beline doluyorum. Ve fıstığımı yapıyorum. 2 3 4. Kapattım. Bir zincir. Hemen arkadaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Burada 1 2 yani köşede 2 zincir çekiyorum. Bu ara boşluklarda bir zincir. Hemen birinci trabzanın boşluğuna battım. Kapattım. Daha sonra fıstık yapıyorum. 1 2 3 4. Kapattım. Bir zincir, ara boşluğa battım. Sık iğne ile sabitledim. Bakın burada sadece bir zincir çekiyorum ve hemen karşıdaki köşenin ilk trabzanın boşluğuna battım. Sık iğne ile kapattım. Eminim ki anlaşıldı. Köşelerde 2 zincir, aralarda tek zincir arkadaşlar. Konuşurken kaçlı fıstık yaptığımı sayamıyorum ama 4'lü fıstık yapacağız. Evet, bakın köşedeyim, 2 zincir. Hemen karşıdaki grubun ilk boşluğuna battım ve bu şekilde devam ediyorum. Gerçekten çok kolay bir model. Daha önce kare modelini yapmıştık. Çok da beğenilmişti. Dedim neden altılısı olmasın? Neden beşlisi olmasın? Çok güzel yelekler, hırkalar da yapılır bence bununla. Ben bu sırayı bu şekilde bitirip hemen dönüyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. 2 zincir çekiyorum. Ve hemen bakın şurada 2 ilmek var. Hemen o 2 ilmeği kaydırmayla sabitliyorum. Şöyle. Bir
bir zincir, ilmeği uzattım. Şöyle çevirelim, ipler karışmasın. Hemen arkadaki krem rengi aldım. Bakın burada köşedeyim. Hemen köşenin içine battım. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Şu şekilde. Burada 2 zincir. Ve 2 tane ikili trabzan yaparak ilk köşeyi tamamladım. Aralarda bir zincir çekiyorum. Ve bakın burada köşe yok. Artık boşluklar oluşacak. Her bir sırada birer tane artacak. Hemen önümdeki boşluğa battım. 1 2 3 bir zincir çekiyorum. Hemen bakın köşeye geldim. Şu ipi şöyle kenara kaydırıyorum. Burası köşe. Hemen bu köşenin içine 1 2 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Eğer motifinizde marullanma olursa şu aralara bir zinciri çekmeyebilirsiniz. Eğer kasma olursa o bir zinciri 2 zincire çıkarabilirsiniz. Bu tamamen elinizin ayarına bağlı. Yani 3'e de çıkarabilirsiniz. Baktınız kasıyor, hemen zincirleri çoğaltıyoruz. Eğer marullanma oluyorsa hemen zincirleri eksiltiyoruz. Burada bir zincir çekiyorum. Mesela karede 4 zincir çekmişim. 3 yıl önce çekmiştim ve çok da güzel olmuş. Ama altılı modelde 4 zincir çektiğimizde çok kötü bir marullanma oluyor. O yüzden ben araya bir zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen önümdeki boşluğa battım. Sadece 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve bakın köşeye geldim. Zaten köşe olduğu belli ve hemen köşenin içine batarak 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan yaparak bu sırayı da bitireceğiz. 2 zincir çekiyorum ve 3 tane ikili trabzan. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Köşe bir grup, köşe bir grup. Bir üst sıralarda köşe 2 grup köşe olacak. Bir üstte köşe 3 grup köşe şeklinde olacak. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Burada yine bir zincirimi çekip köşeyi tamamlıyorum. Hep yarım köşeyle başlıyoruz ve sıra sonunda köşeyi 3 tane ikili trabzan yaparak tamamlayıp tığın başını dolayıp hemen buraya bir ikili trabzanla 2 zincir çekmiş oluyorum. Bir zincir çekip ilmeği uzatıyorum. Şöyle şu kremi şöyle alalım ve batik ipime geri döneyim. Bakın tam şurada olduğu için ipim hemen şöyle uzatıyorum ve bakın köşenin ilk boşluğuna şu şekilde batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. İlmeği uzattım, tığın başını doladım. Bakın ikinci trabzanı beline dolayarak dörtlü fıstığımı yapıyorum. 3 ve 4 kapattım, bir zincir, arkadaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Bakın bu geçişte bir zincir çekiyorum ve hemen ortadaki grubun ilk boşluğuna battım, kapattım ve hemen buradaki ikinci trabzanın beline dolayarak buraya da bir dörtlü fıstık yapıyorum. Kapattım, bir zincir, arkadaki boşluğa battım, sık iğne ile kapattım, bir zincir ve köşeye geldim, ilk boşluğa battım, kapattım ve yine ikinci trabzana beline dolayarak dörtlü fıstığımı yapıyorum.
kapattım. Bir zincir, arkadaki boşluğa sık iğne ile sabitledim. Burada köşeyi gördüğüm an 2 zincir çekiyorum ve hemen diğer grubun ilk boşluğuna battım ve hemen buraya da fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4 kapatıyorum. Bir zincir, arkaya sabitledim. Bu geçişlerde bir zincir çekiyorum. Eminim ki anlaşıldı ama yeni öğrenen arkadaşların iyice anlamasını istiyorum. Şöyle, evet, kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve sabitliyorum. Bir zincir ve yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Yine burada 2 zincir çekiyorum ve şurada duran, arkadaki duran 2 ilmeğe batıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım, şöyle çeviriyorum ve krem rengi ipime geçiyorum. Yine köşede ve yarım köşe ile başlıyorum. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan. Aralarda tek zincir. Bir zincir çekiyorum. Önüme gelen ilk boşluğa batıp 3 tane. 1 2 3 bir zincir, ikinci boşluğa battım. 1 2 ve 3. Gördüğünüz gibi 2 grubumuz var. Bir alt sırada bir grup yapmıştık. Şimdi 2 grup. Böyle 2, 3, 4 şeklinde her sırada, her krem sırasında bu bir tane artacak. Bakın köşeye geldim. Şu ipimi de şöyle kenara alıyorum. Yine bir zincirimi çekiyorum ve köşemi yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. İki zincir ve 3 tane ikili trabzan. Yine boşluklara 3'er tane ikili trabzan, aralara birer zincir arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Tığın başını doladım ve aynı yöntemle kapatıyorum. Bir zincir, ilmeğimi uzattım ve şöyle krem rengini şuraya alalım. Ve bakın nereye bunu sabitliyorum artık biliyoruz. Hemen buraya ilk boşluğa sabitledim. Aynı yöntemle başlıyorum. Fıstıkları yapmayı öğrendik. Şöyle hızlı hızlı yapabilirim artık. Evet. Sadece bu aralarda bir zincir. Bakın ilk boşluğa battım ve devam ediyorum. Dediğim gibi her sırada bu gruplar bir tane artacak. Ve aralara hep birer zincir çekeceğiz. Bir zincir, hemen diğer gruba geçiyorum. Ve bu şekilde devam ediyorum. Bir zincir, şöyle arkaya sabitledim. Bir zincir ve aynı yöntemle sıra sonuna kadar yine devam edeceğim. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Eminim ki anlaşıldı. Şöyle şunu da kapatayım. Evet. Yine burada 2 zincir, diğer tarafa geçeceğiz.
ve birer zincir çekerek gruplarımıza da birer tane fıstık yaparak bu sırayı tamamen bitireceğim. Yine aynı şekilde sıramın sonuna geldim. Ve şöyle arkadan 2 ilmeği batıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu benim son sıram olduğu için ipimi kesiyorum. Sizler istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Şöyle fıstık sırasını saydığımda 1, 2, 3, 4 sıra yapmışım. Diğerinde yani bunda 5 sıra yaptım. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Ve son 2 sırada da yine köşeler yapacağız. Yine ikili trabzanlar yapacağım. 2 zincir. Köşemin yarısı. Ve yine aralarda bir zincir. Ve bakın bu bölümde 3 tane grubum olacak. İlkini yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. Bir zincir. İkinci grubumu yapıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan. Burayı biraz hızlı yapıyorum. Çünkü eminim anlaşıldı. Ama yine de bu şekilde bu sırayı göstermek istedim. Evet. Bir zincir ve köşeye geldim. Şöyle şu ipi de arada yürüteyim. Köşeye geldiğimizde köşemiz belli zaten. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan ve istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Şu anda bunu örerken aklıma şöyle bir takıldı. Bizim çok güzel altıgen hırka motiflerimiz var. Bu modelle öyle güzel olur ki şununla bir hırka düşünebiliyor musunuz? Bence muhteşem olur. Evet, ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Burada 2 zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Burada bir sıra sık iğne yapıyorum. Ben bunu motif bittikten sonra daha güzel görünsün diye yapıyorum. Sizler bunu yapmayabilirsiniz. Zaten eğer ırka yapacaksanız son sıra sık iğneyi yapmayın arkadaşlar. Ben şöyle motifin tam görünüşü belli olsun diye bunu yapıyorum. Yoksa motif bu şekilde, eğer hırkalar, yelekler yapacaksanız hemen direkt bittikten sonra birleştirmeyi yapabilirsiniz. Evet. Ama yine şöyle sık iğne sırasında göstermek istiyorum. Hemen dibine battım. Sık iğne ve şöyle tek tek batıyorum trabzan tepelerine. Sık iğnemi yapıyorum. Ara boşluğa bir tane, trabzan tepelerine birer tane. Burada biliyorsunuz bir zincirimiz vardı, o yüzden bir tane. Bu şekilde şöyle köşeyi de göstermek istiyorum hızlıca. Bunu aslında çanta yapmayı da şöyle bir düşünüyorum ama kağıt iple mi yapsak yoksa makrome iple mi yapsak onun kararını veremedim. Evet. Bu şekilde köşeye doğru geliyorum ve köşede bir tane sık iğne, 2 zincir, bir tane sık iğne yapıyorum. Buranın çok sivrilmesini istemiyorum. Ve bu şekilde tek tek batarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine köşemde 2 zincirimi çektim. Ve yine köşeye batıp bir sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir ve ipimi kesiyorum ve şu güzelliği size göstermek istiyorum. Muhteşem değil mi? Evet. 3 sene önce bu modeli çalışmıştım kare halinde. Hiç aklıma gelmemiş altıgen, beşgen modellerini yapmak. Ama geçen gün karşıma çıktı. Hatta YouTube kanalımda
Hemen profilimin altındaydı o resim. Kanalıma şöyle bakarken gözüme ilişti. Hakikaten çok güzel bir model. Dedim neden bunun ben altıgenini çalışmıyorum? Ve bundan çok güzel hırkalar yapmıyoruz. En kısa zamanda eminim bu videoya tekrar döneceksiniz ve bu modeli çıkararak çok güzel bebek hırkaları, yetişkin hırkalar çalışacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle yer motifi de almak istiyorum. Bu da koyu renk ve bir tık daha büyüğünü yapmıştım. İkisi de bence muhteşem. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.